aralar herkes CSGO oynuyormuş. Arkadaşlarımın baskısına dayanamadım. Ben de CSGO oynamaya karar verdim. Tabii hiçbir oyuncu ekipmanım olmadığı için eldeki ekipmanlarla oyun oynamayı denedim ama gerçek yeteneklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Ben de gerçek yeteneklerimi gösterebilmek için bazı gaming ekipmanları sipariş ettim. Bu klavye ve mouse'la oynamak gerçekten çok keyifli. Bununla gerçek yeteneklerimi gösterebilirim diye düşünüyordum. Ama yine olmadı. Bu sefer en iyi bildiğim yoldan gitmeye karar verdim. Arkadaşlarım uzun zamandır CSGO oynadıkları için elleri böyle mouse klavye hareketlerine çok alışık ama onların alışık olmadığı, benim alışık olduğum silah tutma hareketiyle ben bu işi çözebilirim diye bir plan yaptım. Bunun içerisinde bir gyro olacak, yani jiroskop olacak. Elimin hareketlerini algılayacak, elimi yukarı aşağı sağa sola çevirdiğimi algılayacak. Aynı zamanda da tetiğe bastığım kuvveti ölçerek Bluetooth üzerinden sanki bir mouse ya da klavyeymiş gibi bazı komutları bilgisayara gönderecek ve ben gerçek bir silah deneyimini CSGO'ya aktarmış olacağım. Plan bu. Tabi bu kadar malzemeyi silah boyutlarına sığdırmak için devre kartı tasarlamam gerekiyor. Ben de devre kartımı tasarladım. PCWay'den sipariş ettim. Bir haftada elime ulaştı. Bu küçücük devre kartını birazdan lehimleyeceğim ve geçen hafta bütün upgrade'lerini tamamladığım 3 boyutlu yazıcımla parçaları basacağım ve yeteneklerimi tekrar konuşturacağım. Devre kartlarına ek olarak lehimlemeyi kolaylaştıran bir de elek sipariş ettim. O da geldi. Şimdi krem lehimimi sürüyorum. Komponentlerimi diziyorum ve bu devre kartının çalışır halini görmek için sabırsızlanıyorum. Tasarladığım devre bu küçücük pille çalışacak. Bu lityum polimer bir pil ve aynı zamanda USB üzerinden de şarj olabiliyor. Arkasına da bir SD kart yuvası bıraktım. İlerleyen zamanlarda SD kart takıp silahın üstündeki hareketleri de loglayabilirim. İlerleyen zamanlarda klavyeye ihtiyaç duymayacak şekilde bunun üzerine butonlar da takacağım. Mesela sol elimi alta koyduk. İşte ileri geri zıplama gibi bazı basit hareketleri yaptıran butonlar da ekleyeceğim. Mouse ve klavye kullanmaya hiçbir zaman gerek kalmayacak ama şu an sadece mouse'tan vazgeçebiliyoruz.
3 boyutlu yazıcım günlerce çalıştıktan sonra silahı yapmak için gerekli bütün parçalar basıldı. Hepsini rengarenk bastım ki parçaların neresi olduğu da belli olsun. Hem de biraz enerjik görünsün istedim. Sonuçta RGB bir odanın içinde oyun oynayacağım. RGB'ye yakın renkleri de silahın üzerinde tercih ettim. Normalde hareketli bir silahta yapabiliyorduk. Yani oradaki horoz da hareket edebiliyordu. Üzerindeki kapak da hareket edebiliyordu ama benim onlarla uğraşacak kadar vaktim olmadığı için direkt yapıştırıp geçtim. Şimdi hazırladığım devreyi silahın içine takıyorum, çalıştırıyorum ve oyuna başlıyorum. Sence bu silaha başka hangi özellikleri eklersek oyundan aldığımız keyfi biraz daha üst bir noktaya taşır? Yorumlarını çok merak ediyorum. Fikirlerini yorumlar kısmında belirtirsen sevinirim. Ayrıca yorum yapan arkadaşlarımdan birine de şu el bombasını hediye edeceğim. Yaklaşık 17 saatte 3 boyutlu yazıcıdan çıktı. Çok sağlam bir şey. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın, hoşça kal.